Christmas ya da Noel, Hristiyanlar tarafından Aralık ayında kutlanan dini bir bayram. Onlara göre Hazreti İsa'nın doğuşu ve yeni yılın gelişini simgeliyor. Peki Hristiyan toplumların tarihi bunu doğruluyor mu? Günümüzden çok önceki zamanlara, hatta milattan da eskiye gidersek, o dönemdeki insanların birçok farklı geleneği olduğunu görürüz. Bunlardan biri de Aralık ayının 21 ile Ocak ayının 6'sı arasındaki gün dönümü kutlamalarıydı. Kuzeydeki insanlar kış tatili mantığındaki bu günü farklı tarihlerde kutlardı. Kış mevsimi düşünüldüğünde eğer bizden daha kuzeydeki ülkeleri göz önünde bulundurursak, örneğin Norveç, Kanada ya da Alaska'da bir yerde yaşayan insanları düşünürsek, çok uzun bir süre boyunca günün 24 saatinin karanlık ve soğuk geçtiği bir dönem yaşandığını görürüz. Peki siz böyle bir zamanda, böyle tarif edilen bir yerde yaşadığınızı hayal edebilir miydiniz? Mesela Sibirya'da ya da İzlanda'da havanın gerçekten çok soğuk olduğunu ve ilkel yöntemlerle ısınmaya çalıştığınızı düşünün. Etrafınızın bütün gün karanlık içinde olduğunu ve salgın hastalıkların boy gösterdiğini, insanların salgınlardan öldüğünü düşünün. Bu gerçekten insanlar için çok zor geçecek bir zaman dilimi, değil mi? Bu dönem boyunca her aileden veya toplumun her kesiminden insanlar muhtemel bir soğuk ve salgın tehdidi altında ve ölebileceklerini bilerek korku içinde yaşıyorlardı. Tüm bu olumsuz şartların ardından gün dönümünün geldiğini ve güneşin tekrar doğduğunu hayal edin. Şu an bildiğimiz üzere 6 ay gündüz, 6 ay gecenin yaşandığı ülkeler, şehirler mevcut. Bu şehirlerden birinde kış dönemindeki gecenin sona erdiğini ve güneşin yüzünü tekrar gösterdiğini hayal edin. Ve insanların buna ne kadar önem vereceğini. O dönemlerde kış mevsiminin ölümcül zorluklarından dolayı herkes güneşe yaşamı tekrar dağıtan, doğaya tekrar hayat veren bir kaynak olarak bakıyordu. Kuzeydeki insanlar da zaman içerisinde güneşin gelişini farklı şekillerde kutlamaya başladılar. İşte antik kuzey halkları Aralık ayının 25'inden Ocak ayının 6'sına kadar olan bu 12 günü kutlamalarla geçiriyorlardı. Antik Yunan'da da buna benzer gelenekler olduğunu küçük bir araştırmayla bulabilirsiniz. O dönemlerde Antik Yunan'da ya da Roma'da yapılan şenliklerde küçük çaplı yangınlar çıkarılır, ateşler yakılırdı. Çünkü bu dönemin insanları pagan dinlerine, birçoğu doğadaki hayat veren güce tapıyorlardı. Ve onlar için ışık, ateş de doğaya hayat veren gücün temeliydi. Doğanın dahi yaşam belirtilerinden arındığı bu dönemde kuzey insanları bu uzun kış döneminde bile yapraklarını dökmeyen, yani her zaman yeşil kalan bir ağaç olduğunu fark ettiler. Onların gördüğü bu ağacın bir çam türü olan köknar olduğu düşünülmektedir. Ve bu çam ağacının içerisinde doğanın yaşam enerjisini barındırdığına inanmaya başladılar. Dışarıda gördükleri bu ağaçları evlerine getirip onları parlak süslerle süsleyip etraflarında mumlar yaktılar. Dallarını kullanarak yaptıkları süsleri ise koruyucu muskalar gibi evlerinin giriş kapılarına ve kapı eşiklerine koydular. Tüm bunları yaparken beklentileri, süsledikleri yani bir nevi yücelttikleri çam ağaçlarının içerisindeki hayat veren yaşam kaynağının kendilerini kış mevsiminin getirdiği soğuk ve salgın hastalıklar gibi tehlikelerden korumasıydı. Daha sonra pagan rahipleri bu törenleri dini bir ritüel haline getirip dışarıda süsledikleri ağaçlar etrafında daireler çizerek ayinler yapmaya başladılar. Hatta çok geniş kapsamlı ama gizli de tutmaya çalıştıkları dini topluluklar kurdular. Coğrafi olarak bize daha yakın başka bir tarihi karakteri araştırdığımız zaman yine bize bir yerlerden tanıdık gelecek bilgilere erişebiliriz. Mitra ismini biraz araştırırsanız dikkat çekici bilgiler edinmeniz mümkün. Mitra, Aralık ayının 25'inde doğduğuna inanılan ışık ya da güneş tanrısıdır. Ve doğduğu günün haftanın 7. günü yani pazar günü olduğu bilinmektedir.
İngilizce'de ise pazar gününe Sunday dendiğini ve bunun güneş günü olarak çevrilebileceğini hepimiz bilmekteyiz. Bu toplumdaki inanç doğrultusunda yapılan kutsal bir ayinde ekmek ve şarap kullanılıyordu. Ayin boyunca şarap içiliyor ve güneş tanrısının ayinde insanların günahlarını öldürdüğüne, yani bağışladığına inanılıyordu. Yani günümüzde bilinen Hristiyanların günah çıkarma ayinleriyle birebir aynı. İşin en garip yanı ise bazı ansiklopedilerden Mitra isminin gizemli bir şekilde devlet müdahalesiyle kaldırılmış olması. Peki günümüzde Noel Hristiyanlar için neyi ifade ediyor? Noel Hristiyanlar için Hz. İsa'nın doğum günü olarak değerlendiriliyor ve bazı mezhepler 25 Aralık'ta, bazıları ise Ocak ayının ilk haftasında Noel'i kutluyor. Ancak İslam inancına göre Hz. İsa bugünkü Filistin topraklarında Kur'an'da da tasvir edildiği şekliyle çobanların geceleri koyunlarını dışarıda tıraş ettikleri bir mevsimde doğmuş olmalı. Yani soğuk bir mevsimde değil, aksine bahar veya yaz mevsiminde doğmuş olmalıdır. Yine İslam inancına göre Hz. Meryem doğum yapmadan kısa bir süre önce şehirden uzaklaşmıştır. Yani korunaklı bir yerin dışında günler geçirmiştir. Bu durumda Hz. İsa'nın soğuk olmayan bir mevsimde dünyaya geldiğine bir kanıt olabilir. O zaman bu karmaşıklığın sebebi ne olabilir sorusu akıllara geliyor. Bilindiği üzere Hz. İsa da dinini yaymak üzere birçok peygamber gibi farklı coğrafyalara öğrencilerini göndermiştir. Avrupa ve Kuzey ülkelerine de Barnabas ve Paul isminde bilinen 2 müridini gönderiyor. Net olarak bilinen kısım bu, ancak bundan sonrası biraz belirsizlik içinde. Tarihi açıdan düşünecek olursak, o dönem Antik Yunan ve Roma İmparatorluğunda, yani Hz. İsa'nın bu 2 müridinin gittiği düşünülen yerlerde aşırı bağnaz bir zihniyet mevcuttu. İnsanların arenalarda birbirleriyle, hatta hayvanlarla savaştırıldığını, diri diri hayvanlara yem edildiğini ve halkın buna büyük ilgi göstererek izlediğini biliyoruz. Kim bilir, belki de gönderilen müritler işkencelere maruz kaldı ya da öldürüldüler. Ancak en başta bahsettiğimiz Kuzey ve Antik Yunanlardaki pagan inançları ile Hristiyanlık dini çatısında iç içe geçtiğini, harmanlandığını söylesek yanılmış olmayız sanırım. Bu bilgiler ışığında Noel'i tekrar düşündüğümüz zaman aslında çıkış noktasının Antik Kuzey, Antik Yunan ve diğer benzer milletlerin ilkel geleneklerine çok benzediğini anlıyoruz. Antik devirlerin aşırılıkları tarihte zaman zaman kendisini göstermiş, hatta kutlamada yapılan faaliyetlerden ve görülen zararlardan ötürü dönem dönem kutlamalara Hristiyanlar tarafından bile kısıtlamalar getirilmiştir. Örneğin 1647 yılında Noel kutlamaları her şekliyle İngiltere'nin bazı bölgelerindeki kiliseler tarafından yasaklanmıştır. Günümüzde bu durum biraz değişmiş olsa da Aralık ayı geldiğinde bir tüketim çılgınlığının başladığını biliyoruz. Mağazalar indirim reklamları yaparak bizleri alışverişe yönlendiriyor ve bazı veriler yılbaşından sonra birçok insanın kutlamalarda yaptığı harcamalara yönelik olarak 4 ila 6 ay boyunca kredi kartı borcu ödediklerini gösteriyor. Herkes için böyle olmasa da yılbaşı geldiğinde insanlar eğlence ve alkolün dozunu kaçırıp aşırılıklar yapabildiği gibi o durumdayken çeşitli suçlara da meyilli oluyor. Yani Noel'in aslında Hz. İsa ile çok da bağdaştırılmaması gereken bir gelenek olduğunu anlıyoruz. Çünkü bazı kaynaklar onun yaşamı boyunca hiç ayakkabı giymediğini, değiştirecek yalnızca 2 çift elbisesi olduğunu ve çok az yemek yiyen mütevazi bir insan olduğunu söylüyor. Tabii ki kimsenin yeni yıl kutlaması yapmasına ya da eğlenmesine sözümüz yok. Bu videoyu hazırlarken yaptığımız araştırma sonucu rastladığımız ilgi çekici bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Eğer bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni yılınız kutlu olsun.